Herkese merhaba. Öncelikle bayramınızı en içten dileklerimle kutluyorum sevgili dostlar. Dijital gezgin henüz yeryüzüne inmiş değil. Ne yapalım, bu bayramı da uzayda geçiririz artık. Uzayın derinliklerindeki yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor. Bu videomda size uzaydaki ve kara delikteki zaman kavramından bahsedeceğim. Hadi öyleyse başlayalım. Zamanın evrenin her yerinde aynı olmayışı fikri fiziğin belki de en kafa karıştırıcı ve çözülemeyen konularından birisi. Bunu hepimiz biliyoruz. Bir cisim uzayda ne kadar hızlı hareket ederse zaman da o cisim için kısalmaya başlar. Cisim ışık hızına yaklaştıkça zamanı iyice yavaşlatır ve ışık hızına ulaşıldığı noktada zamanda bükülme gerçekleşir. Evrende ise tek değişmeyen şey ışık hızıdır. Zaman, hareket, mekan gibi olgular evrende hep değişkendir ama ışık hızı hep sabittir. Peki uzay ve dünya ilişkisi içerisindeki zaman nasıldır? Daha anlaşılır olabilmesi için sizlere kısa bir animasyon hazırladım. Hadi önce bir ona bakalım. Enes ve Altuğ iki yakın arkadaştır. Enes bir uzay gemisine biner ve çok önemli bir görev için 2022 yılında dünyadan ayrılır. Enes'in uzay gemisi ışık hızının %80'i yani saniyede 240.000 kilometre hızla yolculuk yapmaktadır ve Enes 9 ışık yılı ötedeki bir yıldıza bakıp hemen geri dönecektir. Uzay gemisi 2022'de dünyadan ayrılır ve dünya zamanıyla 20 yıl sonra 2042'de geri döner. Enes uzay gemisinden indiğinde arkadaşı Altuğ'u görünce çok şaşırır çünkü uzay gemisindeki Enes için 12 dünya yılı sürmüş olan yolculuk arkadaşı Altuğ için 20 yıl sürmüştür. Gelin şimdi bu düşünce deneyini biraz daha ileri götürelim ve varsayalım ki roketteki Enes'te de dünyada kalan Altuğ'da da çok güçlü teleskoplar var ve her ikisi de birbirlerinin duvarında asılı olan saati bütün yolculuk boyunca görebiliyor. Uzayda ışık hızının %80'i hızla uzaklaşmakta olan Enes, Altuğ'un dünya üzerindeki saatine baktığında bu saatin kendi saatine göre %60 daha yavaş çalıştığını görüyor. Yani Enes 1 saat uzayda uçtuğunda dünyada sadece 48 dakika geçiyor. Aslında bir de işin içine Doppler etkisini katacak olursak Enes Altuğ'un saatinin daha da yavaş çalıştığını görüyor. Bu ekstradan yavaşlamanın nedeni dünyadaki saatten yansıyan ışığın uzaydaki gemiye ulaşma süresinden kaynaklanıyor. Yani Enes 1 saatlik yolculuğunun ardından dünyadan 0.8 ışık saati uzaklaşmış, dünyadaki saatten yansıyan ışığın da ona ulaşması 48 dakika sürmüş. Yani aslında Enes o an dünyaya baktığında dünyanın 48 dakika önceki halini görüyor. Peki sevgili dostlar, eğer Enes'in yerine uzaya siz gitmiş olsaydınız ve bir şekilde internet bağlantısı yaparak dünyada kalan bir yakınınızla görüntülü konuşma şansınız olsaydı, o kişinin yaşlandığını görebilir miydiniz? Ya da o kişiyle yapılan zamanlamanız nasıl olurdu? Lütfen yorumlarda bizimle paylaşın. Şimdi gelelim en çarpıcı konumuza. Kara delikte zaman nasıl akar? Kara delikteyken zamanda yolculuk yapmak mümkün mü? Einstein'ın eşdeğerlilik kuramına göre kütle çekimi ve hızlanma aslında aynı şeydir sevgili dostlar. Mesela dünyada yer çekimi dediğimiz olay yerin bizi çekmesi durumu değil, bizim yere doğru bir hızımızın olmasıdır. Kütle çekim alanında zamanı yavaşlatan şey de aslında bu hızdır. Yani şimdi her ne kadar duruyor gibi gözüksek de aslında şu an yere doğru hareket ediyoruz. Bu hızı ortaya çıkaran şey ise dünyanın kütlesi doğrultusunda uzay zamanı bükmesi olayıdır. Dolayısıyla ne kadar çok bükülme yaşanırsa bu hız da o kadar çok artmış olur. Bu devasa kütleye sahip olan kara delikler uzayda zamanı ciddi anlamda büker. Dolayısıyla bizim kara deliklere doğru olan hızımız da artar. Hatta şu an Güneş yerine ortalama 6 kilometre çapında bir kara delik koyarsak Güneş'in uyguladığı uzay zaman bükülümünü bize sağlayabilir. Kara delikler bu denli uzay zamanı büktüğü için zaman kavramı da yoktur. Doppler etkisine dayalı olarak eğer biz bir kara deliğin içerisine girersek dünyada 20 yıl önce yaşadığımız bir olayı kara delikte şimdiki zamanda görebilmemiz elbette mümkün. Ama o şimdiki zamana müdahale edebilir miyiz? Onu henüz hiç kimse bilmiyor. Kuantum teorisi ortaya atıldığı günden bu yana uzayda var olan cisimlerin asla yok edilemeyeceğini öğrenmiştik. Bu durum standart görelilikle açıklansa bile doğru kabul edilebilecek teoriler bizi zamanda yolculuk yapmak gibi ilginç noktalara taşıyabiliyor. Zamanda yolculuk her ne kadar şu anda sadece bilim kurgu filmlerinin senaryosu gibi görünse de aslında bize pek de uzak değil. Bir yolculuğumuzun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Buraya kadar sıkılmadan izlediyseniz videomuzu beğenip kanalımıza abone olarak bize destek olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.